Norveç'ten herkese selamlar. Bugün sizlere Norveç'e işçi vizesiyle nasıl gelinir, kalıcı oturum almak mümkün mü, vize başvuru şartları, gerekli evraklar, vize ücreti gibi konular hakkında detaylı, kısa ama bilgi dolu bir videoyla geldim. Keyifli seyirler. Norveç'te işçi anlamında her sektörde açık olmasına rağmen yine de belli başlı bir prosedürden geçirip o şekilde işçi alımlarını yapıyor. Burayı belirtmeden geçemeyeceğim. Çoğunluğu Polonya'dan gelen işçiler olmasına rağmen işçi açığını henüz kapatabilmiş değil. Tabii ki durum Polonyalılar için gerçekten farklı. Onlar Avrupa Birliği üyesi. Vizesiz şartsız gelip buradaki birkaç evrağı doldurup tamamladıktan sonra iş buldukları takdirde istedikleri yerde çalışabiliyorlar. Sağda solda yok Polonyalılar bir şekilde yolunu bulmuş gelmiş, iki işte falan çalışıyor, çok güzel paralar kazanıyor gibi laflara itibar etmeyin. Kimse size hikaye anlatmasın. Hayallerinizle oynamalarına izin vermeyin. Elbette iki işte çalışıp çok güzel paralar kazanmak mümkün. Fakat onu yapabilmeniz için öncelikle Norveç'e gelmeniz gerekiyor. Peki Norveç'e gelmek imkansız mı? Değil kardeşim, imkansız değil ama zor. İşçi vizesiyle gelenler nasıl geliyor? Ne tür aşamalardan geçiyorlar? Gelin birlikte bakalım. Norveç çalışma vizesi için gerekli evraklar. Pasaport ve pasaportta kullanılan tüm sayfaların fotokopisi, vize başvuru formu, imzalanmış UDI kapak mektubu, biyometrik fotoğraf, konaklama planına dair belgeler, UDI iş teklif formu, ücret gerekliliklerinin karşılandığını gösteren belgeler, eğitim geçmişine dair belgeler, çalışma geçmişine dair belgeler, özgeçmiş, doldurulmuş ve imzalanmış UDI gerekli evrak listesi. Bu bilgilere siz de daha detaylı bir şekilde udi.no üzerinden ulaşabilirsiniz. Sayfanın dili sadece Norveççe ve İngilizce olduğundan ben size kolaylık olsun diye Türkçe'ye çevirdim. Videonun farklı kişilere ulaşması ve onların da bu konu hakkında bilgi sahibi olması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra vizeye başvuru şartları nedir peki? Lise düzeyinde en az 3 yıllık bir mesleki eğitim programını tamamlamak ve Norveç'te bu programa karşılık gelen bir mesleki eğitim programı bulmak. Bir üniversitede veya üniversite kolejinde lisans gibi bir eğitim veya derece tamamlamış olmak, alınan eğitimlerle desteklenen ve mesleki deneyimler ile edinilen özel niteliklere sahip olmalısınız. Bunun için en az 6 yıllık mesleki tecrübeye ve en az bir lise düzeyinde mesleki eğitimi tamamlamış, yetkinliğe erişmiş olmalısınız. Norveç'teki belli bir işverenden somut bir iş teklifi almalısınız. Norveç'teki işiniz tam zamanlı olmalıdır. En az %80'lik bir pozisyon için iş teklifleri kabul edilmektedir. Size teklif edilen iş vasıflı bir işçinin niteliklerini gerektirmeli ve siz de bu niteliklere sahip olmanız gerekmektedir. Ücret ve çalışma koşulları Norveç ortalamasının altında olmaması gerekir. Norveç nitelikli işçi vizesi için ilk olarak eski işverenlerden alınan ve çalışma süresini, alınan eğitimi, iş yerindeki görevleri ve kişinin niteliklerini içeren çalışma belgeleri sunulmalıdır. Başvuru sahibinin iş tecrübesini kanıtlamak amacıyla çalışan her iş yeri için E-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK işe giriş belgesi ve barkodlu SGK hizmet dökümü beyan edilmesi gerekir. Mesleği ile ilgili çeşitli kursları tamamlamış olan kişiler bu kurslara ait ders sayısını, kurs süresini ve kurs içeriğini gösteren sertifikaları ibraz edebilmektedir. Nitelikli bir işçi olup olmadığı hususundaki değerlendirme için eğitim belgelerini ek olarak çalışma geçmişini gösteren belgelerin de eksiksiz sunulması tercih edilmelidir. Şartlar ve gerekli evraklar da tamam. Peki başvurunu nasıl yapabilirsin? Öncelikle online olarak www.udi.no sayfası üzerinden Norveç vize başvuru formunu doldurun ve gerekli vize harcını ödeyin. Çalışma vizesi için gerekli tüm evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. VFS Global Ankara Vize Aracı Kurumu'ndan randevu günü alın. Vize merkezine hizmet bedeli ödedikten sonra parmak izi ve biyometrik fotoğraf işlemini tamamlayın. Buradan sonraki süreç şu şekilde. Aracı kurum
başvurunuzu incelemek üzere Norveç Göçmenlik Müdürlüğü'ne gönderecektir. Yani UDI'ye. Başvurunuzun sonuçlanması en az 6 ay içinde olur. Fakat UDI gerek gördüğü takdirde bundan daha fazla sürede kullanabilir. Ama genellikle 6 ay içinde cevap verir. Norveç çalışma ve oturum izni başvuru ücreti 6300 Norveç kronu olarak belirlenmiştir. Vize harcına ek olarak vize servis ücreti, tercüme masrafları gibi giderler de dikkate alındığında çalışma amaçlı Norveç vize ücreti danışmanlık hizmeti alınmaması durumunda ortalama 700-750 euro arası tutmaktadır. Peki Norveç işçi vizesi geçerlilik süresi ne kadar? Norveç işçi vizesi geçerlilik süresi kişiye teklif edilen pozisyona göre belirlenir. Başvuru sahibine teklif edilen iş lise düzeyinde bir mesleki eğitimin tamamlanmasını gerektiriyor ise oturum izni her seferinde 1 yıl için geçerli olacak şekilde verilir. İşçi vizesi başvuru sahibine teklif edilen iş bir üniversite veya kolej derecesini gerektiriyor ise kişiye genellikle her seferinde 3 yıl için geçerli oturum izni verilir. 3 yıl sonrasında kişilerin kalıcı Norveç oturum izni başvurusu yapmaları da mümkün. Çalışma amaçlı diğer Norveç alt vize türlerini videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Sporcu vizesi, din adamı vizesi, girişimci, mevsimlik işçi, gönüllü hizmet, sanatçı, tarım işçisi vizesi, staj vizesi, araştırmacı vizesi, denizci vizesi gibi vizeler hakkında detaylı bilgi için videonun açıklama kısmındaki linklere tıklayınız. Ayrıca iş bulmak, işçi davetiyesi almak ve iş arayabileceğiniz siteleri de video açıklama kısmına bırakıyorum. Fırsatı ve imkanı olan insanlarımız da gelip burada bu ayrıcalıklardan yararlanmasını isterim. Neden olmasın? Videoda unuttuğum, bahsetmediğim ya da sizin merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Muhakkak oradan da dönüş yapacağım size. Her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu türden içeriklerin, videoların devam etmesi için de videoya bir beğeni atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Vedat. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.